Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz hırka modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Hırkamıza şöyle bir göz atalım bakalım. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model oldu. Şöyle etek kısımlarında bir modelimiz mevcut. Böyle dantel kenarı gibi bir modelimiz mevcut. Aynı modeli kol kenarlarına da uyguladım arkadaşlar. Şöyle iki kolu da göstereyim bakın. Kol kenarlarına da uyguladım. Gerçekten çok güzel oldu. Pat kısımlarında da ön pat kısımlarında da bu bebek kısımlarını uyguladım. Düğmesiz olarak çalıştım. Siz isterseniz düğmeli olarak da çalışabilirsiniz. Videonun içerisinde bu ön kısımları yaparken nasıl düğmeliği ayırmanız gerektiği ile ilgili bilgileri veriyorum. Bu kısımlar robadan başlayan bir model. Robadan başlayıp aşağıya doğru örüyoruz arkadaşlar. Tüm detayları ayrıntısıyla veriyorum sizlere. Şimdi beden genişliğim 27 santim, uzunluk olarak da 31 santimlik bir uzunluğum var. Yani 6-12 aylık çocukların rahatlıkla giyebileceği bir ölçüde oldu benim hırkam. Şimdi kullandığım malzemelerimden bahsedeyim. Şöyle Lamia Wavy Boom kullandım. Anti-peeling özelliğe sahiptir. İstediğiniz bebe yünüyle çalışabilirsiniz. İlla ki bu ipi kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. 100 gram 250 metre %100 akriliktir. Yaklaşık olarak 2 yumak kullandım. İkinci yumağımdan bu kadar kaldı. Yani tam olarak da bitirmedim. Bu ölçülerde. Evet, açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Hangi bedenin bu genişliği kaç santim olması gerektiğini açıklama kısmına yazacağım 5 yaş grubuna kadar. Tığ olarak da 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Malzemelerim bu kadar. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Evet, hırkamızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle 64 tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle zincirlerimizi bu şekilde çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 64 tane çekelim. Evet, 64 zincirimizi çektik. Daha sonra da 3 tane daha zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ipimi doluyorum. 1, 2 ve 3.'ye şöyle 1, 2, 3.'ye trabzanımı yapıyorum. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Toplamda önler için 11 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane önler için trabzanımızı yaptık. Şimdi şöyle 1, 2 zincir çekiyorum. Yanındakine bakın, dibine değil, hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Burada ön ve kol ayrımını yapmış olduk. Kollarımız için de 10 tane trabzan yapacağım. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kollar için de 10 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum ve dibine değil yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Yine burada da bir ayrım yerini hazırlamış olduk.
Bunu da sayarak arkası için 22 tane trabzan yapacağız. Önlerimizi 11 tane yapmıştık. O yüzden arkası da 22 tane olması gerekiyor. 11, 2 ön, 11, 11, 22 yapar arkadaşlar. O yüzden modelimizi büyütürken önlerdeki sayı toplamı kadar arkasının olması gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Şimdi bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 22 tane yapalım. 22 tane trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın dibine değil, yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak kol için 10 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 zincir çekiyorum. Dibine değil, yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Ve 11 tane ön için trabzan yapacağım. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle bakın dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Burada bir tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi ön için trabzanlarımızı yapalım tekrar. Yuvaya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, yuvaya kadar geldim. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın altta bir trabzan, 2 zincir, bir trabzandı. Burada da 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde yapıyoruz. Devam ediyorum. Bedenlerimizi artırmak için, yani ben daha büyük yapmak istiyorum, nasıl yapabilirim derseniz arkadaşlar, şimdi başlarken 64 tane zincirle başlamıştık. Her bir beden için 6 tane zincir ekleyerek başlamamız gerekiyor. Yani bir üst beden için 70, daha sonra bir üst beden için 76. Bunların da bu 6 tane zincirden nerelere vereceğiz? Mesela önü 11 yapmıştık ya. 2 tanesini önlere vereceğiz. 12 12 yapacağız. Kolları 10 yapmıştık. Birer tanesini de kollara vereceğiz. Kolları 11 11 yapacağız. 2 tanesini de arkaya vereceğiz. 22 yapmıştık. 24 yapacağız. Bunun gibi. Evet, şimdi yuvamın içerisine geldim. Yuvamın içerisine yine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum.
Evet, artırmalarımızı yaparken yani modelimizi büyütürken bu şekilde büyütüyoruz. Her bir yaş için 6 zincir ekleyerek bunların da birer tanesini önlere, birer tanesini kollara, 2 tanesini de arkaya ekliyoruz. Böylelikle bedenlerimizi büyütmüş oluyoruz. Evet, yuvaya geldim yine. 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu sıramızda böyle. Yine yuvam içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ilk başlarken yuvalar bir trabzan, 2 zincir, bir trabzandı. İkinci sıramızda da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde yaptık. Şimdi üçüncü sırada da birinci sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Şöyle göstereceğim. Son ilmeğimi de alayım. Evet. Döndürüyorum yine. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle dip kısmına trabzanımı yapıyorum. Burada bir tane trabzanım olmuş oldu. Yuvaya kadar gelelim. Sadece ikili trabzanlar yaptığım için hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar bu kısımları. Evet. Şimdi yuvamın içerisine geldim. Yuvamın içerisine ne demiştik? Altta 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Burada da 1 trabzan, 2 zincir ve 1 trabzan yapacağım. Yani bir sıra 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan, bir sıra 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, bir sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde robamız ilerleyecek. Şöyle bir kez daha göstereyim. Evet, yuvaya geldim. 1 trabzan, 2 zincir ve 1 trabzan. Bu sırayı da bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir üst sıra, yani dördüncü sıram 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde. Beşinci sıra 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde devam edecek arkadaşlar. Robamız boyunca bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi robamızı tamamlayalım. Kaç sıra ve kaç santim yaptığımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bitirelim, gelelim. Ben robamı tamamladım. Şimdi robamı kaç sıra ve kaç santim ördüm? Bunu söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sıra robamı ördüm. Benim 10 sıra robam bakalım kaç santim olmuş? Şuradan tam sıfırdan tutuyorum.
11 santimlik bir robam oldu arkadaşlar. Şimdi şu iki artırma yerini, yani şuradan şuraya kadar olan alanı da ölçelim. 24 santimlik de beden genişliğim var. Ama şimdi kollarını birleştirirken zincir çekeceğiz. Bir tık daha büyüteceğiz bedeni. Şimdi devam edelim. Kollarını birleştireceğimiz sıradayız. Bir zincir çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Artırma yerine kadar trabzan yaparak geliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu kısmı hızlı geçiyorum. Sadece trabzan yapıyoruz. Çok kolay bir hırka ama çok da şık, güzel bir de model. Evet. Yuvaya kadar geldim. Yuvama bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve diğer tarafla birleştireceğim. Diğer, bakın şöyle açayım. Bu şekilde katlıyoruz. Bu tarafla birleştireceğiz. 2 zincir çektim ben. Benim için yeterli. Çok da büyük, yani 5-6 tane zincir çekmeyin arkadaşlar. Zaten üst kısmını küçük başladığımız için buradan aşağısını hani büyütmenizin bir anlamı yok. En fazla 2 tane veya 3 tane zincir çekebilirsiniz. Bir tane trabzan yaptım. Yanından devam ediyorum. Yani bedeni büyütmek için buradaki zincirlerinizi artırmayın. Daha önce bahsettiğim gibi roba kısmında başlangıç sayılarını artırmanız gerekiyor. Onu da yine bahsetmiştim, robaya örerken nasıl büyütmemiz gerektiğini. Evet, şimdi diğer tarafa kadar trabzanla gelelim. Evet, yuvaya geldim. Bir tane trabzan yapıyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum ve bu kısımla birleştiriyorum. Trabzan yaparak birleştiriyoruz ve devam ediyorum. Birleştirmemiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Döndürdüm. Bir zincir çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Bu sırada da buradaki çekmiş olduğumuz, bu kol birleşimlerinde çekmiş olduğumuz zincirleri nasıl yaptığımı, nasıl doldurduğumu sizlerle paylaşayım. O kısmı bir göstereyim. Zaten ondan sonra hep trabzan olarak gideceğiz arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Örnekli kısma kadar yapıp geleceğiz. Şimdi o kısmı bir göstereyim size. Koltuk altına kadar gelelim. Hızlı hızlı geçiyorum. Evet, koltuk altına geldim. Şimdi burada 2 tane zincir yapmıştık. Bu da demek oluyor ki buraya 2 tane trabzan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle zincirlerimizi düzleyelim. Buraya 2 tane
trabzan yapalım. 1 2 zincirimiz var. Zincirlerimizi trabzan yapacağız. 2 tane trabzan yaptım. Bu kadar ve devam ediyorum sıradaki trabzanımla. Diğer tarafı da yine aynı şekilde. Oraya da 2 tane trabzan yapmıştık. Zincir çekmiştik. Oraya da yine 2 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. O kısma kadar da gelelim. Evet, geldik yine. Burada 2 tane zincirim vardı. 2 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Buraya 1 ve 2. Ve sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle bir son halini bir görelim. Evet, son halimiz bu şekilde. Şimdi şöyle bir bedenimizden genişliği bir ölçelim bakalım kaç santim olmuş arkadaşlar. Şuradan buraya kadar 26,5 santim gibi olmuş. Evet, 26 santim değil, 26 santim gibi bir ölçümüz olmuş. Evet, bu ön kısmında yapınca belki birazcık daha genişleyebilir. Şimdi buradan aşağıya sadece trabzan olarak ilerleyeceğiz. Kaç sıra ve kaç santim yaptığımı ben yaptıktan sonra sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O örnekli kısma kadar sadece trabzan yaparak ilerleyelim. Evet arkadaşlar, ben bedenimi tamamladım. Şimdi şöyle bakın, yakadan itibaren kaç sıra ördüğümüzü öncelikle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Ve 23 sıra ördüm. Yani roba kısmına 10 sıra örmüştüm. Robadan aşağısında 13 sıra örmüş oldum. Şöyle ölçü de vereyim size arkadaşlar. Şimdi şöyle tutuyorum. Tam yakadan şu omuz kısmından itibaren, bakın omuz kısmından itibaren 25,5 santim gibi bir ölçüm var. Şimdi zaten örnekli kısmımızda yaklaşık 5 santim kadar geliyor. 4 santim kadar da örnekli kısmımız geliyor. Benim için yeterli bir ölçü şu anda. Yani bedeninizin uzunluğu kaç santim olacaksa arkadaşlar 5 santim, 4-5 santim eksiğine kadar yapıp ondan sonra model kısmına geçeceğiz. Benimki yaklaşık olarak dediğim gibi 30 santimlik bir uzunluğum, 30 santimlik bir ölçü olacak. O yüzden benim için yeterli. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Açıklama kısmına bedenlerin roba genişliğinin beden genişliğini kaç yaşa kaç yaş olması gerektiği ile ilgili açıklamaları da yazacağım arkadaşlar. Ona da oradan da bakabilirsiniz. Hani kaç yaşa göre kaç beden genişliğinde yapmam gerekiyor, boy uzunluğu kaç santim olması gerekiyor. Onları da yazacağım açıklama kısmına, oradan bakabilirsiniz. Evet, şöyle biraz yakınlaştırdım net görebilelim diye. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Şu anda örnekli kısmımıza geçtik. İkinci trabzanımı yapıyorum. 3 tane yan yana trabzan yapacağım. Evet. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. 3. zincirimi sık iğne ile bağlıyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Bakın 1, 2 tane atlıyorum. 3. zincirimi sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2 tane atlıyorum. 3. zincirimi sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüyü sık iğne ile bağlıyorum. 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum.
Üçüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. 5 zincir, 2 atlıyorum. Üçüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada zincirimi çekiyorum. 5 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. 2 tane atlıyorum. 3 tane sonuna trabzan yapıyorum. Sizin burada eğer 3 tane kalırsa 3 tane atlayın arkadaşlar. Yani bu aralarda dengeleme yapabilirsiniz. Bazen 3 atlayabilirsiniz. Bazen 2 atlayabilirsiniz. Dengeleyebilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen dibine yine trabzanımı yapıyorum. Evet, buradaki bu kısma da zincirimi almadım. Batıyorum ve sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Geliyorum buraya. Yandaki halkaya. Bu halkaya da 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yandaki halkaya bakın hiç zincir çekmedim. Sık iğne olarak ipimi dolamadım. Sık iğne olarak batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Yandaki halkaya yine sık iğne olarak batıyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Halkaya yine batıyorum. Sık iğne olarak 5 tane zincir çekiyorum. Burada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Yalnız söyledim. Şöyle tekrar bakın. 8 tane halkama trabzanımı yaptım. Daha sonra yanındaki halkaya sık iğne olarak battım. 5 zincir çektim. Yanındaki halkaya sık iğne olarak battım. 5 zincir çektim. Tekrar sık iğne olarak batıyorum. İpimi doluyorum. Ve yandaki halkaya yine 8 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi zincir çekmedim. 8 trabzanımı yaptım. Zincir çekmedim. Yanımdaki halkaya bir tane sık iğne olarak bağladım. Şimdi 3 tane zincir çek, 5 tane zincir çekiyorum. Yanındaki halkaya sık iğne olarak bağlıyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve yandaki halkaya sık iğne olarak bağlıyorum. Bakın 2 tane halka yapmış olduk burada. İpimi doluyorum. Ve yine yandaki halkaya 8 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Evet, 8 trabzanımı yaptım. Yandaki halkaya sık iğne olarak bağlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Yandaki halkaya sık iğne olarak bağladım. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Halkaya sık iğne olarak bağladım. İpimi doluyorum ve yine yandaki halkaya 8 tane trabzan yapıyorum. Yani buradaki halkalarım 2 tane oluyor arkadaşlar. 8 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Halkaya bağladım. Sık iğne olarak 1 2 3 4 5
6, 7 ve 8. Pardon 8, 5 arkadaşlar. 7, 6, 5. Yanındakine sık iğne olarak bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yine buraya sık iğne olarak bağlıyorum. İpimi doladım. Ve 8 tane trabzan yapıyorum. Yandaki halkaya sık iğne olarak bağlıyorum. Zincir çekmeden. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Halkaya bağlıyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Yandaki halkaya sık iğne olarak bağlıyorum. İpimi doluyorum ve 8 tane trabzan yapıyorum. Her iki trabzan arasında, yani her iki 8'li trabzan arasında 2 tane halkam var arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda halkamı yaptım. Şimdi arkadaşlar burada bu 3 zincirden önce şöyle göstereyim. Bakın. Halkamı yapıyorum. Eğer denk gelmezse ne yapacağız? O kadar yeri sökecek miyiz? Benim denk gelmedi mesela. Ne yaptım? Şöyle göstereyim. Sökeyim. Bakın, denk gelmedi. Bazen örgü birazcık örgüyü uydurma işi de diyebiliriz. Ne yapıyorum? Aynı halkamın içerisine 5 zincir çektim. Aynı halkamın içerisine bir tane daha sık iğne yaparak bir halka daha oluşturdum burada. Ve devam ettim. Bunu isterseniz, hani baktınız ki burada bu şekilde şu kol altında, şu yanlarda da yapabilirsiniz istiyorsanız. Çok belli olmayacaktır. Hemen şöyle 2, 8 tane trabzanımı yapıyorum. Altı, 7, 8. Halkama sık iğnemi yaptım ve şu sondaki 3 tane trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, döndürdüm. Bir zincir, hemen dibine trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan yan yana. Bu başta ve sonda 3 trabzanımız sabit. Evet, şimdi geliyoruz buraya. Burada ilk trabzanımızın, burada 8 tane trabzanım vardı. İlk trabzanıma bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Yanındakine hiç atlama yapmıyorum. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, yanındakine bir tane trabzan. Bir zincir ve yanındakine bir tane trabzan. Altta 8 tane trabzanımız vardı. Yine bunlar da 8 tane olacaklar arkadaşlar. Bir zincir, yanındakine bir tane trabzan. Bir zincir, yanındakine bir tane trabzan. Bir zincir, yanındakine bir tane trabzan. Bakın bu şekilde. Sayalım. 2, 4, 6, 8 tane oldu. Şimdi önümde görmüş olduğum ilk halkama bir tane sık iğne ile bağlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum yine. 5 ve buraya yine bu halkamın içerisine 2 taneydi buradaki halkalarım. Bir taneye düşürüyoruz ve buraya da sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar ipimi doluyorum ve ilk şuradaki ilk trabzanıma bir tane trabzan yapıyorum. Halkadan buraya geçerken zincir çekmedim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Hiç atlama yapmıyorum. Hep aralarda bir tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. Evet.
Evet, 8 tane yine yaptık. Bakın 2, 4, 6 ve 8. Hiç zincir çekmiyorum. İpimi dolamıyorum. Buradaki ilk görmüş olduğum halkaya hemen sık iğne ile bağlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Ve yandaki halkaya bağladım. Halkalarımızı bir taneye düşürmüş olduk arkadaşlar. Evet, tekrar ipimi doluyorum. Ve devam ediyorum. Aynı işlemleri tekrar yapıyoruz. Evet. Zincir çekmiyorum. İlk gördüğüm halkama sık iğne ile bağladım. 5 zincir çekiyorum. Yandaki halkama da yine bağlıyorum. Zincir çekmiyorum. Geliyorum buraya. Trabzan yaptım. Bir zincir ve devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna buradaki 3 tane trabzanımızı yine yapıyoruz. Döndürüyorum. Son sıramızdayız. Bir zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, şimdi geldik son sıramızı yapmaya. Şimdi bakın, şu bir zincir çekmiş olduğumuz boşluklar var. İpimi doluyorum. Bu boşluğa, şuradaki boşluğa, bu bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İkisini çıkarıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim var. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şu 2 taneyi çıkarıyorum. Tığımda 3 tane. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi şurada bakın, şu 2 tane elinizde, şu baştaki 2 taneyi, bir bu bir de bu. İpimi alıyorum. İçinden çıkarıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Geliyoruz diğer bir tane boşluk olan yere, bir zincir çekip yapmış olduğumuz boşluğa. Yani bütün bir zincir çekilen aralara batacağız arkadaşlar. Batıyorum, ipimi doladım, battım. 2 çıktım, tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum, batıyorum. 2 çıktım, tığımda 3 tane var. Batıyorum. İpimi doladım tabii ki, battım. Yine 2 çıktım, tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bakın, şöyle elinizle kapatın. Direkt şu 2 tane. Bir bu, bir de bu 2 tane. Alıyorum. Ve içinden çıkarıyorum. 2 tane zincir çektim. Yanındakiyle devam ediyorum. Battım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. Tekrar battım. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine şöyle kapatıyoruz bakın. 2 tane
kalacak şu ikilinin içinden çıkarıyorum. Bu şekilde oluşturuyoruz. Yine 2 tane zincir çekelim. Yanındakiyle devam ediyoruz. İçinden çıkarıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Dört tane kaldı. Hepsini tek seferde çıktım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve şu 2 taneyi alıyorum. İçinden çıkardım. İpimi doladım. 2 zincir çekmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şöyle 2 tane zincirimi çekiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim bakın. 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane birikliyim ben. Bu şekilde bir tane oldu. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Şu ortada kalan tek halkama sık iğne ile battım. İpimi doluyorum. Direkt buraya geçeceğim. Buradaki şu bir tane zincir çekmiş olduğumuz boşluğa geçiyoruz. Ve aynı işlemleri burada da tekrarlıyoruz. Bütün halkalarda aynı işlemleri tekrarlayacağız boşluklarda. Batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekeceğim. İki zincir. Diğer halkaya geçiyorum buraya. Ben de arada şaşırıyorum arkadaşlar. Trabzan yapıyorum direkt. Evet, 2 çıktım, 2 kaldı. 2 çıktım, 3 kaldı. İpimi doluyorum. Tekrar batıyorum. 2 çıktım, 4 kaldı. Hepsini tek seferde topladım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve buradaki şu 2 taneyi alıyorum. İçinden çıkardım. 2 zincir ve devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz arkadaşlar, ama şunu önce bir daha bir göstereceğim. Şu orta halkayı size. Evet. Bakın bu şekilde
Çok da güzel oldu. Şimdi 8 tane 7 tane bibik diyeyim. Bunları yaptık. Zincir çekmedim. İpimi dolamadım. Bu ortada tek kalan halkamın içerisine sık iğne ile bağladım. İpimi doluyorum ve tekrar geliyorum buraya. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sonra ön kısma geçeceğiz. Ön pat kısımlarına geçeceğiz. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi tamamlamış oldum bu kısmı. Beden sonunu gerçekten çok şık, çok tatlı oldu, güzel oldu. Şimdi ön patlarının yapımına geçeceğiz. Şöyle başlıyoruz. Buradan yukarı en son bakın 3 tane trabzan yapmıştım. Evet. Şimdi en son trabzan yapmış olduğumuz 3 tane trabzan yapmıştık. Yukarıya doğru yine bu etek kısmında yapmış olduğumuz bebeklerimizi buradan yukarıya devam ettireceğiz. Bunun için 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle yakınlaştıralım. Evet. Yine şöyle dip kısmından hemen şu 3 zincirimizin bu ilmek bir de zincirimizin dibindekinden şöyle alıyoruz ve içinden çıkarıyorum. Burada bir tane bebeğimizi yapıyoruz. Şimdi yukarıya doğru devam ettiriyorum. Bir tane şu trabzanımızın şöyle yarıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 2. Ve yine bakın buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 3. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu sık iğne yapmış olduğumuz hemen dibinde bakın bir bunu bir de bunu alıyorum. İçinden çıkarıyorum ve burada bir tane bebek oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi yine devam ediyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve dip kısmında buraya ve buraya batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Tekrar 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum ve yine dibinden şu şekilde alıyorum. Düğmeli koymayacağım ben. 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çektim ve yine dip kısmından bu şekilde koydum. Eğer düğme yapmak isterseniz arkadaşlar burada düğme yerlerinizi ayırın. Daha sonrasında iki bebek arasına 3 tane düğmenizin boyutu kadar zincir çekin. Yani şöyle yapalım. Diyelim ki 3 tane zincir çekiyorum. Atlıyorum 1-2 tane. Şöyle üçüncüye batıyorum. Bu burada bir düğme iliği oluşmuş olur. Eğer düğmeli yapacaksanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Ama önce tabii ki düğme takacağınız yerleri belirlemeniz gerekiyor. Eşitliği sağlamanız gerekiyor. Evet, şimdi 3 tane sık iğnemi yine yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum ve bibimi yapıyorum. 3 sık iğne, 3 zincir ve bibik arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek.
Gayet güzel. Şimdi sıra başına kadar geldim. Yani yakanın ucuna kadar geldim. Şimdi yaka kısmını da yine aynı şekilde döneceğiz. Bir, şu boşluklardan alıyorum ben. 2, 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum ve aynı işlemleri yapıyorum. 1, 2, 3. 3 sık iğne, 3 zincir ve aynı işlemleri yapıyorum. Evet. Yakamız boyunca da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer yakaya kadar gelelim. Evet, diğer yakaya kadar geldim. Yine aşağıya doğru aynı diğer kenar gibi devam edeceğim arkadaşlar. 3 tane sık iğne yapacağım. 2, 3 sık iğne, bir tane birbirimizi yapacağım. 2, 3 sık iğne ve bir tane birbirimizi yapacağım. Evet, şimdi bu yaka sonuna kadar gelelim, bu şekilde bitirelim. Sonrasında kola geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Sondaki şu 3 tane trabzan yapmıştık başta ya arkadaşlar. Onu yine tepe noktasında birbirimize bitiriyoruz. Başlarken de o şekilde başlamıştık diğer tarafta ve ipimizi kesiyoruz. Bunu şöyle arkada iç kısımda yürütebiliriz. Bu işlemi iğne ile de yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle hemen bir an önce yapayım diye. Evet. Şimdi kol kısmına geçeceğiz. Kollarda aynı şekilde trabzanlarla kol ucuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Bir kolu hazırladım ben. Şöyle bakın bu şekilde bir tane kolumuzu hazırladım. Uç kısmına yine beden sonunda koymuş olduğumuz örneğimizi yine koyduk. Şimdi diğer kolu da beraber yapacağız arkadaşlar. Evet, şöyle bir en son kenarını yaptıktan sonra nasıl göründüğüne bir bakalım. Gayet güzel. Şimdi burada bu kol için hemen bakıyorum. En son tersle bitirmişim. O yüzden düz kısmından ipimizi takacağız. Tam şöyle orta noktada bakın kolumuzun koltuk altından şuradan ipimi takıyorum. Şöyle bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Benim diğer kolumda 45 tane trabzanım vardı. Burada
Burada da yine 45 tane trabzanım olması gerekiyor. Sizin kaç tane ise diğer kolda yine aynı şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi bir tane trabzan yapıyorum yanına. Daha sonra yanına bir tane batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Şuraya da, yani sıradaki boşluğuma diyelim, taktım. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Burada başlarken bir tane kesim yaptım. Bir tane de sonda yapacağım ve trabzanlarımı da sayarak devam edeceğim. 3 tane trabzanım var şu an. Her birine bir tane trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Hiçbir kesim işlemi yapmıyorum şu anda burada. Diğer koltuk altı kısmına gelene kadar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Kolun diğer tarafına kadar gelelim. Şimdi hemen burada bir tane kesim yapacağım. Bakın batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Buraya da batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Ve buraları da batarak ve en sonda da buradaki zincirimizle birleştiriyoruz. Evet, şimdi 2 tane zincir çekeceğim. Eliniz sıkıysa 3 tane çekin. Hemen şöyle dibine batarak yine trabzanlar yapacağım sonuna kadar. Ama aynı yönde gidiyorum. Şöyle döndürüyorum arkadaşlar örgümü. Döndüre döndüre gideceğiz. Çünkü beden kısmını döndüre döndüre gitmiştik. Aynı şekli versin diye, yani beden kısmı gibi bir düz bir ters görünsün diye döndüre döndüre gideceğiz. Burayı düz yapmıştık. Şimdi burayı tersten gideceğiz. 2 zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Ve 45 tane trabzanımı devam ettiriyorum. Artık herhangi bir eksiltme, artırma hiçbir şey yok. Bu şekilde bedende kaç sıra ördüysem, bakın bedende bu yakadan itibaren kaç sıra, bu örnekli kısma kadar kaç sıra ördüysem kolu da yine o şekilde öreceğim arkadaşlar. Ben bedene 13 sıra örmüştüm örnekli kısma kadar, koltuk altından itibaren. Kolu da yine aynı şekilde öreceğim. Yakadan itibaren de sayalım. Bakalım kaç sıra örmüşüm. Yakadan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23 sıra örmüşüm arkadaşlar. Yakadan itibaren bu örnekli kısma kadar o şekilde 23 sıra örmüşüm. Buraya da yine yakadan örnekli kısma kadar 23 sıra olmuş olacak. Sonrasında da örnekli kısma geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bu 45 tane ilmeğimizi, trabzanımızı yine devam ettiriyoruz. Hep sayalım. 45 tane olacak. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 45 tane trabzanımı yaptım. Burada başta çekmiş olduğumuz zincirimizle birlikte birleştiriyorum. Döndürüyorum yine. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi eliniz sıkıysa 3 çekin. Hemen dip kısmına trabzanımı yapıyorum. Ve yine devam ediyorum. Sadece trabzanlar yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu 45 tane trabzanı örerek kol için olan gerekli sıra sayısına ulaşınca, yani siz kaç sıra bedeni yaptıysanız kolu da yine aynı şekilde yapıp sonrasında bu örnekli kısımla devam edelim arkadaşlar. Oraya kadar gelelim.
Kol kısmımızı tamamladım arkadaşlar. Söylediğim sayıya kadar, yani bedendeki trabzanlı sıra sayısınca ördüm. Şimdi örnekli kısma geçeceğiz. Bunun için düz tarafındayız şu anda. Ters düz yapmayacağız bu sefer. Dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Düz yönde öreceğiz. Şöyle bir tane zincir çektim. Hemen dibine sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. 3 tane atlıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Kutucuklarımızı, boşluklarımızı yapmış oluyoruz. Zeminimizi hazırlıyoruz. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi diğer kolda ben 12 tane böyle halkalar yaptım. Burada da yine aynısı olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer denk gelmezse 2 tane atlayabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz denk getirmek için. Yani aslında sayılarınızın eşit olması gerekiyor buraya kadar. Sayılarınız eşit olduğunda zaten herhangi bir problem olmayacaktır. Denk gelecektir. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye bağlıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada bakın ilk sık iğne yapmıştık. Bu sık iğneye batıyorum arkadaşlar. Ve içinden çıkarıyorum. Şöyle halkamın içine kaydırmayla girdim. 2 tane, bir dakika, halkanın içine girmiyoruz. Şöyle bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yuvamın içerisine giriyorum. Bakın halkamın içerisine giriyorum. Burada yine trabzanlar yapıyoruz. 8 tane trabzanım olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanındaki halkaya sık iğne olarak batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Yanındakine yine sık iğne olarak batıyorum. Yine 5 tane zincir çekeceğim. 5 zincir ve yandaki halkaya sık iğne olarak batıyorum. İpimi doluyorum. Zincir çekmiyorum daha. Ve buraya da 8 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yandaki halkaya zincirsiz bir şekilde sık iğne ile bağladım. 5 zincir. Tekrar yanındakine bağlıyorum. Yine 5 zincir. Yandakine bağlıyorum. İpimi doluyorum. Zincir çekmedim. Ve 8 tane trabzan yapıyorum. Ve 8. Şimdi yandaki halkaya sık iğne ile bağladım. 5 zincir çekiyorum.
Yandaki halkaya sık iğne ile bağlıyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Halkaya bağlıyorum. Ve burada da şu zincir çekmiştik bir tane. Bunun tepesine kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Bakın tam eşitlenmiş oldu, dengelenmiş oldu. Evet, şimdi yine şöyle bir tane zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Yanındakine trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Trabzan yapıyorum. Evet, bir zincir çektim. Yanındakine trabzan yapıyorum. Bir zincir, yanına trabzan. Bir zincir, yanına trabzan. Bir zincir, yanına trabzan. Bir zincir, yanına trabzan. Şimdi yanındakine zincirsiz bir şekilde sık iğne ile bağlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Buraya bağladım. İpimi doladım ve devam ediyorum. Bir zincir, yanındakine trabzan. Bir zincir, yanındakine trabzan. Burada hep bir zincir çekerek her bir trabzanımıza trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Beden sonunda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısı, hiçbir değişiklik yok. Evet, 8 tane oldu mu? 2, 4, 6, 8. Evet. Şimdi zincirimi, evet. Şimdi buraya bir tane sık iğne ile bağladım. 5 zincir. Buraya da yine sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doladım ve devam ediyorum yine. Trabzan, bir zincir, trabzan. Sekiz tane yaptım. Şimdi buraya bağlıyorum sık iğne ile zincirsiz. 5 tane zincir çekiyorum. Yandakini bağlıyorum. Ve şurada bir tane zincir çekmiştik. Bu kısımla da birleştiriyorum. Evet. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle dip kısmına batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle yakınlaştırmak için 2 taneyi alıyorduk buradan. İçinden kaydırıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şu bir zincir çekmiş olduğumuz yerlere batarak işlemlerimizi devam ettiriyoruz. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Yine aynı yere batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Buradan şu 2 taneyi alıyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Yine 2 tane zincir çektim. Yanındakine de aynı işlemleri yapıyorum.
2 zincirimizi aralarda unutmuyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şuradaki halkaya bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Şu şeyden sonra, şuradan sonra bibik yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şu boşluğa bağlıyorum sık iğne ile ve yine ipimi doluyorum ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, halkayı yani şu kısmı bitirdim. Şu ortadaki tek halkaya bir tane bibikten sonra zincir çekiyorum. Tek halkaya sık iğne ile bağlıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum ve buraya geçiyorum. Evet, bunu da bitirelim. Sonrasında son haliyle gelelim. Evet, hırkamızı tamamladık. Gayet güzel, şık oldu arkadaşlar. Bu dantel örgü desenleri gerçekten çok şık, farklı göstermiş oldu. Her şekilde ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve anlatımımdan kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin ve sağlıklı günler dilerim.